This is Jennifer Layke, the Global Director of Energy at World Resources Institute. It's wonderful to be here with you all today. I am very impressed by the important work that's being done to examine the role of cities and subnational governments and constituencies that can change the energy future. I want to speak with today about how cities can decarbonize their energy pathways and begin to build an important dialogue between national governments, the private sector, and urban energy leaders who can begin that process. So today, the question that we face is, given the scale of the challenge ahead of us, how do we begin to get the emissions reductions that we need? In the energy sector in particular, there are strategies that are important to recognize can be influenced by city decisions. So when we look at the role of cities, we see that they are responsible for the built environment, the kinds of infrastructure investments that will mobilize transportation resources, helping move people around, helping to create safe, healthy places for people to work, live, and play, and how to think through the quality of life for their constituencies. Energy is a fundamental part of that challenge. But what we know about the urban energy challenge is that cities don't see electricity as part of what they are responsible for managing. Electricity is partly planned for, investments come into, and we see national governments and regulations determining what gets built to deliver electricity to cities. So cities feel that they have little control over the energy supply, over transmission, and over the connectivity of their infrastructure to the energy system. What this means is that aside from transportation emissions or localized use of cooking fuel or heating, there is a limited governance role that cities play over energy. So how, if you're a city leader, do you begin to think about your role there? One of our partnerships, the Coalition for Urban Transitions, which we work on with C40, looked at the kind of opportunities that cities have. And what they recognized in the recent report is that cities can actually double the amount of carbon reductions that they achieve if they are part of the electricity decarbonization process. Again, their control over transportation, over buildings can be complemented with a view that they need decarbonized electricity in order to achieve their broader climate goals, doubling the impact that they could have. But there are these barriers that exist around the governance of the electricity system, around the opportunities to engage with national governments and leaders. And there's a growing risk of conflict between the goals of the energy buyers, like cities, and the utilities that serve them. While utilities often are the ones that have to make the case for investment and the types of investment, they are also those that may be perceiving significant risks associated with taking on new technology that they're not familiar with. So we know that in 2/3 of the world today, renewable energy is less costly than pursuing existing types of fossil fuel-based power generation. But for many people who are managing these systems, it still feels risky to take these on because their managerial experience is more limited. So how do we build this cross-sector collaboration, get the investments that are needed, and build the skills and capacity for managing a new type of grid, a decentralized grid? There are three things that we know that cities could do then. They need to optimize within their own jurisdictions the amount of energy that they use, making buildings and transportation systems as efficient as possible. Energy efficiency investment is falling behind dramatically. When you look at IEA's reports of where we are, we're only at 1% improvement globally for our energy. In fact, we need to get to a 3% emissions efficiency in our energy use and reduce our emissions. The second thing we need to do is electrify. So we need to move our transportation systems. We need to move our heating systems, our cooking systems to electricity so that as we decarbonize that grid, we are taking an existing fossil fuel-based energy source
and using a renewables-based energy source to decarbonize the grid. Those 3 steps: optimize energy use, electrify all of the types of systems that require energy, and decarbonize the grid. Those 3 things need to be done in a sequenced and overlapping time frame in order to make this work. So city leaders need to step in and build those relationships with their utilities, build the relationships with regulators, and begin to use that voice that they have in order to create the change on the areas where they are least currently engaged. We have seen 5 types of engagements come through the electricity system broadly. And each regulatory context is a little different. So let's just recognize that these 5 types of interventions may not be equally applicable in different locations. But the things that we're seeing are around autonomous decision-making, right? If you have a rooftop in your city, you can do direct installation of solar panels. You have the ability where cities own land or where local businesses have land or assets to do on-site direct purchasing. The second thing we've seen, strategy that cities have used, is around aggregation. So we've seen in a number of instances, something that we're calling community scale renewable energy, looking at the opportunity to take, for example, a landfill and use or directly combust the landfill gas for electricity and allow for a community aggregation of that resource. The third thing that we've seen work is utility partnerships. And here we're seeing the opportunities for cities to work with their utilities to source and procure new electricity. We've also seen certain types of tariffs, electricity tariffs or electricity products that are being offered from renewable sources that can be purchased by a city or by a local business. So utility partnerships or utility products is a new area of innovation. In the United States, for example, we've seen cities and large buyers implement with their utilities now over 20 different green tariffs that allow for the renewable energy purchases to be part of a city or a business decision. The fourth area of innovation that we're seeing is around utility processes and planning. So many utilities have worked only in a bilateral basis with their regulators to make those plans, and in some instances, those are published and public. However, other places are not so public. So what can you do to create a forum for a utility to engage with their stakeholders? One example that we're working on in an Indian state called Tamil Nadu is where we actually have a multi-stakeholder forum where the utility and its stakeholders are present. And we talk about long-term plans, business model opportunities, and the stakeholders' concerns that are coming up, whether that's price or product or long-term financial viability of the utility. And then the fifth thing we've seen starting to emerge is cities that are asking for legal independence from their utility with the opportunity to take on the governance of their own energy system. This is a very complicated step and not one that cities take lightly. So we have a handful of instances around the world where cities are saying they would like to establish their own municipal utility or their own utility that can compete against a national utility. That is something where we have additional opportunities for innovation. Certainly without confronting the utility, you can still begin the process of looking at mini grids and looking at some of the strategies that would allow you to have a complementary system for energy provision for low carbon energy. But legal independence is another step that some cities are taking in the United States. And we know that Cape Town in South Africa has also been evaluating this option. So with that, I would like to move to a couple of those priority areas that we could see working in future discussions. One, again, how does the city view this? Assessing its opportunities, quantifying where there are current programs or activities that can create emissions reductions, and how to work across city departments for a more concerted effort. So the question now is what the action items are that cities can take forward. We've assessed a number of different opportunities. First, the cities themselves need to create those priority lists.
where there are data about electricity, about buildings, heating, public transportation, and what those goals are that would allow them to take forward a decarbonization agenda. The second thing they can do is to put together a knowledge bank of what's worked in other cities, building that knowledge around what strategies and approaches have been successful, and looking for peer cities with whom they can engage. The third and critical part of this is to begin the communications across departments around what the goals are that the city has for decarbonization. Not just on a project basis, can we get 100 charging stations around the city, but rather around the long-term goal. We're putting in 100 charging stations that will be powered by renewables in an 8-year time frame. Those kinds of things to integrate these pieces of electricity with infrastructure. And then look for the public and private investment opportunities. Are there programs that are being offered by donors? Are there programs that are being offered by local banks? Are there private investors that are looking at and can support the city in thinking through its investment portfolio? And then where and how to engage stakeholders, bringing in businesses, bringing in local community groups, making sure that clean energy transition is for all people. We know that many times early adopters of technologies tend to be among those who are the wealthier parts of our communities, but we need to reach everyone, because it is in fact energy poverty that can benefit the most from some of the decentralized energy solutions, such as solar PV or localized energy that has a much more long-term effect on local health. And then how do we create partnerships up and down in a vertical layer to create alignment between the national and subnational actors who guide decision-making and have the ability to put in place plans for implementation? These actions can dramatically change the way that cities impact the electricity system in moving towards a more active and prosumer approach, as opposed to remaining a passive consumer of whatever the utility is offering in your local jurisdiction. It's a wonderful challenge. It is a significant opportunity, and it will allow us to become the climate we will change. We are the climate we will change. Merhabalar, ben Meltem Bayraktar. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'de kentsel verimlilik ve iklim yöneticisi olarak çalışıyorum. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şehirlerde yaşıyor ve hızlı nüfus artışı ve kentleşme hızına da baktığımız zaman 2050 yılına geldiğimizde de dünya nüfusunun yaklaşık olarak %70'inin şehirlerde yaşayacağını tahmin ediyoruz. Şehirlerimiz aslında yüzyıllar boyunca ticaret, kültür ve yeniliğin merkezleri oldu. İnsanlığın en büyük fikirlerinden bazılarının şehirlerde ortaya çıktığını biliyoruz. Ve şehirlerin de aynı zamanda dünyayı değiştirebileceğini de gördük. Fakat sanayi devriminden bu yana hızlı kentleşme ile birlikte enerjiye bağlı, hatta bağımlı bir hayat tarzı geliştirdiğimizi de biliyoruz. Modern yaşamda binalarımızı ısıtmak, soğutmak, aydınlatmak, bir yerden bir yere gidebilmek, elektrikli elektronik cihazlarımızı çalıştırmak, elektrik üretebilmek, sanayinin işlemesi, tarım, telekomünikasyon, yani aklımıza gelebilecek her konuda aslında enerji kullanıyoruz ve günlük aktivitelerimizin tamamını enerji kullanarak gerçekleştiriyoruz. Enerji ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu hala bildiğimiz üzere kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar tarafından karşılıyoruz. Dünyamız yaklaşık olarak 4,5 milyar yıllık bir tarihe sahip ve bu süre boyunca da pek çok değişimden geçerek aslında bugünkü ekolojik dengesine ulaştı. Bizler ise şimdi sanayi devriminden bu yana geçen 250 yıllık aslında çok kısa bir süre içerisinde özellikle fosil yakıtları yoğun kullanarak geliştik ve bunun sonucunda da atmosfere saldığımız sera gazları ile iklim ve aslında ekosistemin de dengesini bozuyoruz. Mevcuttaki dengeye adapte olmuş olan da canlı yaşamını bu noktada tehdit ediyoruz. İklim değişikliğinin etkisi bu yüzden sadece sıcaklık artışından ibaret değil. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının artık sıklığı ve etkisinde artış olacağını biliyoruz. Buzulların erimesi, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarındaki artış. Dolayısıyla aslında ekosistemimiz bir çöküş içerisinde günümüzde ve bu bitkilerin, hayvanların ve yanı sıra da biz insan topluluklarında hayatını tehdit ediyor. Yani
Günümüzde karşı karşıya olduğumuz iklim krizi bir noktada yaşamakta olduğumuz COVID-19 kriziyle pek çok açıdan da benzerlikler gösteriyor. Fakat COVID-19 krizi şu anda çok kısa bir zaman dilimi içerisinde hemen hemen herkesin hayatını derinden etkiledi. İklim krizi ise şu anda daha yavaş ilerliyor günümüzde. Ama gelecekte hızlanacak ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı da bu krizden etkilenecek. O yüzden COVID-19 kriziyle aslında benzerlikler kurarak bizi nelerin beklediğini hayal edebiliriz. COVID-19 krizi içinde bulunduğumuz sistemin aslında ne kadar kırılgan olduğunu, özellikle şehirlerimizin sistemik şoklara ne kadar da hazırlıksız olduğunu, riskleri yeterince iyi hesaplayamadığımızı bize gösterdi. COVID-19 mevcut durumun hepimizin sorunu olduğunu bize hatırlattı ve sistemlerin içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu sistemlerin sürdürülebilirliğini de aslında sorgulamaya başladık bu nedenle. COVID-19'un iklim krizini daha iyi anlayabilmemiz, daha iyi kavrayabilmemize neden olacağını aslında umuyorum bu noktada. Ve bu açıdan da oldukça önemli. Gelecekte yapılan projeksiyonlar, yani gelecek için yapılan projeksiyonlar nüfusun artacağını gösteriyor ve şehirlerde büyümeye devam edecek. Daha yüksek yaşam standartlarına talep de artacak. Bu demek oluyor ki binalarda, ulaşımda ve sanayide tüketilen enerji de artacak. Ve dolayısıyla önlem almazsak eğer, zamanında önlem almazsak emisyonlar da artmaya devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı enerji tüketiminden dolayı salınan sera gazı emisyonlarının yaklaşık %67'sinin kentlerden kaynaklandığını söylüyor yaptığı araştırmalarda ve bu rakamın da gittikçe artarak örneğin 2030 senesine geldiğimizde %74'e yaklaşacağını tahmin ediyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle yapılacak mücadelede kentlerin mutlaka buna liderlik etmesi, önderlik etmesi ve bu mücadelenin kentlerde başlaması kesinlikle gerekiyor. Kentsel verimlilik tabii ki çok boyutlu bir konu. Kentsel emisyonlar temelde binaları, ulaşımı ve kentsel atıkların bertarafından dolayı meydana geliyorlar. Bu noktada aslında verebileceğimiz iyi de bir haber var. Tabii ki mevcut durum ortaya koyduk ve sıkıntılardan bahsettik. Ama iyi haber de şu ki aslında mevcuttaki uygulanmış bugüne kadar ve başarılı olmuş bazı politika örneklerini başka ülkelerde, başka şehirlerde uygulayarak ve makul fiyatlı olan teknoloji çözümlerini, tasarım ilkelerini kullanarak yani elimizdeki imkanlar ile şu anda iklim değişikliğiyle dünyanın her yerinde mücadele edebiliriz. Yani çözüm en basit haliyle enerji, su ve diğer kaynakları hayatımızın her alanında olabildiğince verimli kullanmak ve kalan enerji ihtiyacını da olabildiğince yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak ve bu noktada enerji geçişini gerçekleştirmemize bağlı. Bunu yaparken de bu çözümleri, politikaları üretirken de önemli olan mutlaka yerelinin güçlenmesi, güçlendirilmesi ve politikaları sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlamak ve hayata geçirmek. Çünkü iklim değişikliğine baktığımız zaman yani insanlar bunların sosyoekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, hatta yaşlarına göre farklı şekillerde ve farklı düzeylerde etkilenecek. Geliştirilecek politikaların bu nedenle arkada kimseyi bırakmama bakış açısıyla geliştirilmesi şart. Özellikle şehirlerimizi kapsayıcı, dayanıklı ve düşük karbonlu kılmak için çeşitli çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bu tabii ki çözümlerin hayata geçirilmesi aşamasında her kesime sorumluluk düşecek. Bunun içinde en başta tabii ki politika yapıcı rolleriyle ulusal ve yerel yönetimler geliyor. Uygun politikaları hayata geçirme, yönetmelikleri oluşturma, hedef belirleme konusunda bize liderlik edecekler. Ama bunun yanında sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, sanayi, üreticiler, mimarlar, mühendisler, sosyolog gibi çeşitli meslek grubuna mensup üyeler, üreticiler, tedarikçiler, bütün bu sürece yatırım sağlayan finans kuruluşları, enerji ve kamu hizmeti sağlayan kuruluşlar ve bütün bu hizmetlerden aslında temelde faydalanan, yani bunu talep eden ve bütün sistemin kurulmasından faydalanan bizler, yani bireyler aslında yer alıyor bu paydaş havuzu içerisinde. Dediğim gibi çözümlerde işte hedef koyma, bu hedefleri hayata getirecek politikaları üretme. Örneğin Avrupa Birliği 2050 yılı için kendisine karbon nötr ekonomi olma hedefi koydu. Ya da farklı ülkelerde örneğin bina sektörü için 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar da mevcut olan tüm binaların
karbondan arındırılması gibi hedefler var. Yani bu şekilde net, tanımlı hedefleri koymamız gerekiyor. Bu hedefleri daha sonra ölçüp izlememiz, kendi performansımızı değerlendirebilmemiz gerekli. Bunun için de mutlaka sistemler, politikalar üretilmeli. Finansı bunların sağlanmalı. Bu alanda çalışacak olan meslek gruplarının teknik anlamındaki kapasitesinin güçlendirilmesi, teknik bilgisinin ve becerilerinin artırılması gerek. Ulusal ve yerel yönetimler öbür taraftan tüm bu sistemler hayata geçerken topluma örnek teşkil edebilmesi için önce kendi verimlilikleriyle başlamalı ve ilk projeleri aslında onlar hayata geçirmeli. Tüm bu süreci yaparken de vatandaşın, yani bireylerin, bizlerin bu sürece daha fazla dahil edilmesi, bütün geleceğimizi, yaşamımızı etkileyen bu konuda daha fazla bilgi alıp sadece bilgi almakla kalmayıp harekete de geçebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu da politikaların aslında kalbinde olması gereken bir çalışma. Çünkü ekonomilerde talebi oluşturan taraf olan bizler tüketicileriz. Bu nedenle de satın alma alışkanlıkları ve yaşam biçimlerimiz de küresel ekonomiler tarafından yönlendirilmek yerine küresel ekonomileri ve politikaları yönlendiren sorumlu tüketiciler tarafına geçmemiz gerekiyor. Yani kendi ihtiyaçlarımızı iyi analiz etmeli, onları hangi kaynaklardan karşıladığımızı ve bunun çevreye ve canlılara vereceği zararı sorgulayarak kararlarımızı almalıyız bundan sonraki süreçlerde. Yani iklim değişikliğiyle aslında etkin bir mücadele edebilmek, sağlıklı ve dayanıklı bir gelecek inşa edebilmek için tüm bu paydaş gruplarının sorumluluk alması gerekiyor ve hepimizin bir işbirliği içinde olması şart. Aksi takdirde bu istediğimiz seviyede iklim değişikliğiyle mücadeleyi gerçekleştiremeyiz. Ama bütün bunları da bir araya getirdiğimizde de çözümler anlattığım gibi oldukça basit, uygulanabilir çözümler. Biz WRI Türkiye olarak bu alanda iklim değişikliğiyle mücadele alanında çok farklı projeler geliştiriyoruz ve projelere uyguluyoruz. Ve bütün paydaş gruplarıyla da birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni bir projemiz başlayacak. Projemiz ismi Herkes için Sıfır Karbon Binalar Projesi. Projenin ana amacı bina sektörünün aslında karbonsuzlaştırılması. Bunun için çalışmalar yürüteceğiz. Bu projemiz uluslararası bir proje. Küresel Çevre Fonu CEF tarafından ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından desteklenen bir proje. WRI olarak biz projenin yürütücülüğünü yapıyoruz. Projemizin amacı ulusal ve yerel yönetimlere sıfır karbon binalar, yol haritaları hazırlamaları konusunda teknik destek sağlamak. Projemiz Aralık 2020'de başlayacak ve 2 sene boyunca devam edecek bir proje. Şu anda bu projede faydalanıcı ülke olarak Türkiye ve Kolombiya seçilmiş durumda. Türkiye'den ulusal yönetimle, yani bakanlıklarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla çalışacağız. Onun dışında da 2 tane belediye de kapsamlı teknik destek alacak. Önümüzdeki günlerde daha detayları belli oldukça bu konuda da paylaşımlarda bulunacağız. Yani hem buradan tüm dünyaya ve Türkiye'deki şehirlerimize projeleri takip etmeleri, eyleme geçmeleri için çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü iklim biziz ve değişeceğiz. Merhabalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hava kirliliği dünya çapında yaklaşık 7 milyon kişinin erken ölümüne sebep oluyor. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra su, enerji, gıda, iklim değişikliği üzerinde de oldukça fazla olumsuz etkisi bulunmakta. Hava kirliliğinin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmek gerekirse, sanayi öncesi dönemden bu yana insan kaynaklı emisyonların ve sera gazlarının artmasıyla birlikte şu ana kadar küresel ısınma 1 santigrat dereceyi aşmış durumda. Ve böyle giderse küresel sıcaklık artışının 2040'a kadar 1,5 santigrat dereceye ulaşması öngörülmekte. Bu durumda da daha fazla aşırı hava sıcaklıkları, deniz seviyesinin yükselmesi, tür kayıpları, sel ve kuraklığı şimdikinin birkaç katı etkisiyle artıracaktır. Peki sera gazlarını azaltmak için neler yapılabilir? Kömür santrallerini ortadan kaldırmak, temiz enerji ve verimliliğe yatırım yapmak, binaları iyileştirmek, çimento, metal ve plastiği karbonsuzlaştırmak, fosil yakıtlı araçları elektrikli araçlarla değiştirmek, toplu ulaşımı arttırmak, havacılık ve denizcilik sektörünü karbonsuzlaştırmak, ağaçları tahrip etmeye durdurmak ve bozuk orman alanları onarmak, ayrıca yiyecek kaybını ve atığını azaltmak, son olarak ise daha çok bitki, daha az et yemek.
Aslında sera gazları konusunda çoğunlukla karbondioksit gazından bahsediliyor. Ancak atmosferimizi ısıtan tek emisyon da bu değil. Metan, hidroflorokarbon, siyah karbon ve ozon gibi diğer yüksek etkili kirleticiler gezegenimizi hızlı bir şekilde ısıtmakta. Bu gazlar etkilerinin çok kuvvetli olması nedeniyle süper kirletici olarak da adlandırılmakta. Örneğin metan emisyonları doğal gaz sızıntılarından, tarımsal üretimden, katı atık depolama sahalarından salınarak karbondioksitten 86 kat daha fazla şiddetle 20 yıllık bir süreçte gezegeni ısıtabilir. Eğer bugün zaten mevcut olan uygun maliyetli çözümleri kullanırsak, 2050'ye kadar yarım santigrat dereceden fazla küresel ısınma önlenebilir. Süper kirleticileri azaltmak için ne yapılabilir? Öncelikli olarak petrol ve gaz üretiminden, çiftçilik ve katı atık sahalarından salınan metan gazları olabildiğince azaltılmalı. İkinci olarak buzdolapları ve iklimlendirme ekipmanlarında kullanılan hidroflorokarbonlar uygun şekilde bertaraf edilmeli. Üçüncü olarak ise kömür ve dizel yakıtlı araç kullanımından kaynaklanan siyah karbonu aşamalı olarak azaltmak için politikalar belirlenmeli. Bu önlemler global olarak uygulanırsa yılda 2 milyondan fazla yaşamı kurtarabilir, 50 milyon ton mahsul kaybını önleyebilir ve deniz seviyesindeki yükselme oranını önemli ölçüde yavaşlatabiliriz. Sonuç olarak hava kirliliğini azaltmak için çabaları arttırmak hem iklim için hem de sağlığımız için bir kazançtır. İklim biziz, değişeceğiz.